Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks'te çizgiden bahsedeceğim. Evet, SolidWorks'te çizim yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak çizgiden başlayacağız. Daha sonrasında sırayla artık ilerleyeceğiz. Çizgi komutu oldukça basit arkadaşlar. Bakın burada zaten görüyorsunuz ikonundan. Kısa yolu L tuşu. İsterseniz L tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde çizgi komutu aktifleşmiş olur. Mouse'un ikonundan zaten fark ediyorsunuz. ESC'ye basarak çıktım. Tekrar L'ye basıyorum. Burada söylemem gereken birkaç şey var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi L tuşuna basarak girebilirsiniz. Bu birinci yol. İkinci yol direkt buraya tıklayabilirsiniz. Üçüncü yol ise daha önceki videoda söylemiş olduğum mouse hareketleriyle. Bakın sağ tuşa basıyorum. Hafiften sola doğru çekersem açılır menüde sol tarafta çizgi komutunun olduğunu görüyorum. Buna gelip bıraktığım zaman girmiş oldu. En hızlı yöntem budur arkadaşlar. Mouse'a bakın sağ tuşa basıp sola çekiyorum. Bu kadar basit. Daha sonrasında sol tarafta oryantasyon var. Bunlar işte normal istediğin gibi çiz diyor. İlki bu zaten. Default olarak bu geliyor. Daha sonrasında bu var arkadaşlar. Bakın yatayda sabit. Sadece yatay bir çizgi çizebilirsiniz. Diğeri dikey arkadaşlar. Vertical dikey çizgi çizebilirsiniz. Zaten yanında bakın sarı ikon var. Basınca yeşil oldu bu. Bu yeşil çizgi ilişki olduğunu gösteriyor. Bunu sonradan bir defa tıklayıp delete tuşuna basarak da silebilirsiniz. Bu normal. Biraz ilk default olarak söylenen kısma gelmiş oldu. Yani o şekilde ilişkilendirilmiş oldu. Herhangi bir ilişki kalmadı bu şekilde. Şimdi SolidWorks'te çizim yaparken ben aslında bunları çok dikkat etmiyorum. Sonradan bunları kendim düzenleyerek ekliyorum. Örneğin ben bunu çizdim. Daha sonrasında bunun dikey olmasını istiyorsam bu şekilde tıklıyorum. Veya yine aynı şekilde yataya yakın bir çizgi çizdim. Yatay olması gerekiyordu. Tıklıyorum ve bunu yatay yapıyorum. Bir defa tıklarsanız bakın burada yatay ve dikey olmasını istiyorsanız eğer bu şekilde seçim yapabiliyorsunuz ve ilişki tanımlanmış oluyor. İkonda zaten yeşil olarak bakın buraya gelmiş oluyor. Bunu sonradan silerek tekrar bunun açısıyla bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi sol tarafta ilk üçünden bahsettik. Diğeri ise gördüğünüz üzere açı arkadaşlar. Bakın açıyı seçtikten sonra aşağıda parametreler çıktı. İlki uzunluk. Örneğin ben 200 mm olmasını istiyorum ve 45 derece olmasını istiyorum. Ve şimdi tıkladığım zaman bakın direkt çizim yaptı. Nereye tıklarsam başlangıcını orası seçti arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Bu şekilde tıklıyorum. Seçiyor. Çizgiyi yerleştiriyor. Fakat bunu bakın. Bu şekilde çizerseniz eğer ben bunu açılı olarak çizmek istiyorum. Örneğin 45 derece olsun diyorum. Uzunluk girmedim. Eksi veya artı yönde olabilir. Uzunluğu da istediğimiz ölçüde olabilir. Bu şekilde çizebiliriz. Bıraktığım zaman bakın bunu istediğim açıya tekrar değiştirebiliyorum. Bunun sebebi şu. SolidWorks'te siz bu çizgiye tıklayıp buraya örneğin 200 mm parametrelerine bakıp yazarsanız ve bunu da 20 derece yaparsanız SolidWorks için bu bir anlam ifade etmez. Tekrar oynayabilirsiniz. Bu AutoCAD'deki gibi çalışmıyor açıkçası. SolidWorks'e şunu söylemeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde uzunluğu girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunu uzunluğunu değiştiremezsiniz. Çünkü bu ölçü buraya tanımlanmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi zaten bakın 115 mm ama bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Çizim yaparken açıyı seçerseniz ve 45 derece derseniz bakın ayarlar kısmında ölçü ekleme kısmı var. Add Dimensions. Buna tıklıyorsunuz. Çizdiğiniz zaman direkt ölçüleri kendisi tanımlıyor. Hatta şöyle göstereyim. Merkezden başlayalım. 45 derece diyorum ve merkezden başlasın diyorum. Bu kadar uzunluğu olsun. Bakın bu çizgi şu an tam tanımlı. Başlangıç noktası belli, açısı belli ve uzunluğu belli. Geometriden bilirsiniz. Bu çizginin tam tanımlı olması için yeterlidir arkadaşlar. Bunu zaten tutup çekemezsiniz. Herhangi bir noktasını tutup kendisini tutup taşıyamazsınız. Çünkü bunun başlangıcı belli. En önemlisi bu. Bunu tutarsam bakın istediğim yere taşıyabilirim. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu da silersem eğer komple yukarıya da taşınır. Şöyle. Şimdi çizgi komutuna tekrar tıklıyorum. Bunlardan bahsettik. Option'dan bahsettim. Add Dimensions var. For Construction var. Bu yardımcı geometri çizmenize yarar. Yani bu çizgi herhangi bir anlam ifade etmez. 3 boyutlu modellemeye geçmek için herhangi bir anlam ifade etmez. Şöyle göstereyim. Çizgiye tıklıyorum. Daha sonrasında For Construction kısmına tıklıyorum. Bakın bir kapalı dikdörtgen yapacağım şu şekilde. Sen bunu extrude edemezsin diyor aslında. Bakın extrude edemiyoruz bunu. Çünkü bu bir anlam ifade etmiyor. Bunlar sadece yardımcı geometri. Çizim yaparken
yardımcı geometri olarak kullanıyorsunuz. Referans olarak kullanıyorsunuz aslında. Fakat dediğim gibi siz bu şekilde çizip tıklarsanız eğer yine yardımcı geometri olarak bakın. Burada zaten belirtiyor. Bu şekilde çevirebiliyorsunuz zaten. O yüzden hiç ayar seçmenize bile gerek yok. Bir diğer çizgi ayarı ise şu. Sonsuz uzunluk arkadaşlar. Çizersem bakın sonsuz uzunlukta bir çizgi çiziyor. İstediğiniz kadar ekranı küçültebilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bunun tamamını göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü bu sonsuz uzunlukta. Şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi sonsuz uzunlukta bu. Çizgi komutuna tekrar tıklıyorum. Burada bir eksik var. Orta çizgi arkadaşlar. Bu tıkladığım noktayı çizginin tam ortası olarak alıyor. Yani ben şu şekilde bir çizim yapabilirim. Örneğin simetrik olacak şekilde 2 tane daire çizmek istiyorsam bunlar da eşit olsun diyorum. Bunu yardımcı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi orta nokta oldu arkadaşlar. Bu şekilde orta çizgiyi kullanabiliyoruz. Çizgi komutuna girdiğiniz zaman istediğiniz yere tıklarsanız bu şekilde çizmeye devam eder arkadaşlar. İstediğiniz kadar tıklayabilirsiniz. Eğer çizimi bırakmak istiyorsanız örneğin ben şu şekilde çizeceğim ve bırakmak istiyorum artık çizimi. Çift tıklamanız gerekiyor boşluğa. Bakın çift tıklarsam en son nereye tıkladıysam bir önceki yere kadar çizmiş oluyor. Bakın çift tıkladım burayı aldı. Çift tıkladım hiç almadı. Çünkü o şekilde olmaz. Sadece bir nokta kalıyor. Çift tıkladım. Şöyle yapalım. Çift tıkladım. Çift tıkladım. Bu şekilde çizim yapabilirsiniz. Bir diğer özellik ise şu. Çizim yapıyorum. Bakın son tıkladığım noktanın üzerine geldiğim zaman sarı renkli iç içe geçmiş daire görüyorsunuz. Bu yaya dönüştüğünü gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde çizgiden yaya dönüş yapmış oluyorsunuz. Yani köşeleri radyüslüyor arkadaşlar. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar üstüne gelip tekrar yay oluşturabilirsiniz. Yayı çizdikten sonra gördüğünüz gibi teğet ilişkisini de atamış. Bunun diğer özelliği ise şu. Son tıkladığımız noktanın üzerine geldikten sonra bakın şu an bu şekilde çiziyor. Tekrar üzerine gelirsem yön değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama bu bazen tutukluk yapıyor. Bakın şu an hala aynı. Biraz kurcalıyorum. Evet şu an yön değişti görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar yön değiştirdi gördüğünüz üzere. Evet, çizgi ile alakalı söylemem gereken başka bir şey yok. Zaten fazlasıyla üstünde durduk. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.